Geçenlerde Uranüs'le alakalı bir video yaptık. 1974 doğumlular ve 1981 doğumlular arasındaki bu Uranüs'ün Akrep serisinde ortaya çıkan önemli konulardan bahsettik. Ve bunları anlatırken bir konuya değindik. O da dedik ki Uranüs doğum haritanızda isyanın çıktığı noktayı gösterir demiştik hatırlarsanız. Ve bununla ilgili bazı sorular geldi. Denildi ki hocam isyanın çıktığı nokta derken neyi kastediyorsunuz? Neyin isyanı bu? İsyan sinemalarda öyle bir film vardı bir zamanlar. İşte isyan dediğimiz şey ne? Bu isyanı tetikleyen olay ne hocam diyenler oldu. Arkadaşlar insanlar durup dururken isyan etmezler. Niye isyan ederler? Bir insanın özel alanına girersen, hareket alanını kısıtlarsan içinde bir özgürlük ruhu vardır. Ve o özgürlük ruhu damaj alır. Yani yaralanır, darbe alır. Biz buna insanın içindeki Nuh diyoruz. Hani Nuh peygamber var ya, hani Nuh'un gemisi vardı hatırlarsanız. Nuh tufanı çıkmıştı. İşte insanların özgürlük alanına müdahale edersen insanların içinde bir Nuh tufanı çıkartırsın. İşte o tufan insanın içindeki isyan duygusunun bir Kur'ani nazım sistemiyle anlatım şeklidir arkadaşlar. Ve bu tufan çıktığında insanın duygu dünyasıyla zihinsel dünyası çok güçlü esmeye başlar. Çünkü özgür değildir. Bir insan özgür olmadığında kararlarına bakılmaz. Çünkü özgür insanlar karar verebilir. Örneğin bir tane komutan bir savaşta esir düşer. Artık o esir düşmüş komutan askeri birliğine komuta edemez. Çünkü onun kararları esaret altındadır ve esaret altındaki kararlar geçerliliğini yitirir. Ve bir insanı isyan ettiren en önemli nokta bir başka kişinin haddi, liyakatı ve fikri ve zihni ve bilgisi olmadan sizin adınıza kararlar vermesi sizi isyan ettiren en önemli unsurdur arkadaşlar. Yani bir başkası senin adına karar veriyorsa ve Uranüs'ün Akrep 1. evdeyse buradan bir sigorta böyle şak diye atar. Doğru söylemesi, yalan söylemesi, yanlış söylemesinin hiçbir önemi yoktur. Sana önerilerde bulunabilir. Beyin fırtınası yaptırabilir. Sen de onunla beyin fırtınası yapabilirsin. Ama senin adına karar veremez. İşte bu olduğunda kişinin içinde Nuh tufanı başlar. Ve bu tufan Nuh'un gemisi karaya oturuncaya kadar devam eder. Yani duygular, zihin belli bir denge buluncaya kadar oradaki isyan duygusu ne yapar? Devam eder. İşte burada da Nuh'un, içinizdeki Nuh'un o özgürlük anlayışının karaya oturması, dinginleşmesi diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bazen kurallar bizim adımıza karar verir. Bazen gelenekler bizim adımıza karar verir. Ancak bu kuralları ve gelenekleri yine bir insan zihni koymuştur ortaya. O dönem için geçerli olan gelenekler, o dönem için geçerli olan zihinsel mantıklar artık bu dönem için geçerliliğini yitirmiştir. Şartlar değişmiştir. Bir zamanlar avizeli telefonlar vardı, şimdi cep telefonları var. Bir zamanlar masaüstü bilgisayarlar vardı, şu andaki kullandığımız bu telefonlar masaüstü bilgisayarlardan bile çok daha hızlı. Ne oluyordu? Eskiden herkes Messenger'ın başındaydı. Şimdi ise WhatsApp anında geliyor. Bir telefon etmek için jeton alırdık. Şimdiki dünyayı jetonlu telefonların zamanındaki gibi yönetmeye kalkarsan, özellikle de alttan gelmiş bir nesil Instagram, Facebook gibi dijital sınırların kalktığı bir dünyada yetiştiyse artık sen anında Amerika ile, Afrika ile, Japonya ile iletişim kurabilecek bir noktaya geldiysen, o insanların hayatlarını dinleyebiliyorsan, gözlemleyebiliyorsan, onlar senin hayatını dinleyebiliyor, gözlemleyebiliyorsa burada bir etkileşim doğuyor. Ve orada yeni bir toplum oluşuyor. Buna sınırların kalktığı dijital bir nüfus, bir toplum, dijital bir ülke oluşmuş durumda şu anda dünyada. Ve bunun sınırları yok. Tamamen dijital dünyada. Dolayısıyla arkadaşlar birilerinin sizin adına karar vermesi, özgürlük alanlarınızın kısıtlaması Nuh tufanının çıkmasına, isyanın başlamasına sebep olur. Peki biz bunu kişisel hayatımızda, doğum haritalarımızda nasıl gözlemleriz? Örneğin Uranüs gelir, sizin 4. evinizdedir. Anne babanızla ilgili alandadır. Siz hiçbir zaman anne babanızın boyunduruğu ve tahakkümü altına giremezsiniz ve onlarla kronik bir itiraz ve tartışma sorunları yaşarsınız. Ve bu önüne geçilemezdir. Tamam bile deseniz yine de kafanıza göre takılacaksınızdır. Eğer Uranüs sizin 7. evinizdeyse neye itaat etmeyeceksinizdir? Evlilikle ilgili konularda baş kaldıran kişi olacaksınızdır. Çünkü eşinizin, partnerinizin sizin adınıza karar verme yetkisi vermeyeceksinizdir.
En çok boşanılan haritalardan bir tanesi de bu yüzden Uranüs'ün 7. evde olduğu haritalardır. Çünkü bir evliliği en çok ayakta tutan şey eşin, partnerin itaatidir. İtaat etmeyen eş özgür bir eştir. Özgür bir eşe de güvence verilmez değerli arkadaşlar. Yani bir kadın hem özgür olacağım hem de eşimden güvence alacağım dediğinde oradaki erkek figürü peki canım hayırlı işler, bol güneşler diyebilir içinden. Tabii içinden der büyük ihtimalle. Ve orada siz farkında olmadan ilişki aslında çok büyük bir yara almıştır. İşte burada ne yapacağız? Bu Uranüs'ü eğitecek miyiz arkadaşlar dersiniz. Hocam tornadan geçirebilir miyiz? Olmaz. Olmaz, olamaz, imkansız diye bir şarkı var biliyorsunuz. Uranüs eğitilemez arkadaşlar. Uranüs vahşi bir hayvan gibidir. Yani sen bir aslanı alıp evde bakacağım dersen o aslan bir gün seni yer. Ancak küçüklükten itibaren alırsan eğitebilirsin. Ama o da karnı acıktığında seni yer. Çünkü onu içgüdüleri yönetiyordu. Peki hiç mi yolu yok? Var. Oradaki Uranüs enerjisini akla, fikre, zihne, bilgiye dönüştürebilirsen ve doğru yerlerle trini açı attırırsan işte o zaman o enerji biraz daha kanalize olur. Bakın bu kanalize olur ifadem çok önemli. Yani siz bir nehrin kenarında yaşıyorsunuz, bir derenin kenarında yaşıyorsunuz diyelim ve o nehir akıyor, taşıyor. Siz de onun önüne ev kurmaya kalkıyorsunuz. Ev yapıyorsunuz. Ondan sonra bir sel geliyor. Evi götürüyor. Değil mi? İşte neden götürüyor evi? Çünkü o doğal güç önüne geçilemez. Ancak ne yaparsınız? O derenin başına bir baraj yaparsınız. Bir kanal yaparsınız. Suyun farklı bir yöne akmasını sağlarsınız. Bu sayede yaptığınız eve gelecek zararı azaltmış olursunuz. Aynı bu doğal güçler gibi Uranüs'ün, Plüton'un ve Neptün'ün enerjileri haritanızda sizleri böyle etkiler değerli arkadaşlar. İşte biz buna kanalizasyon diyoruz arkadaşlar. Hatta bir tane film vardı. Kanalizasyon diye. Okan Bayülgen'in. Hakikaten çok anlamlı bir filmmiş. Yani yıllar önce baktığımda ne saçma, ne iğrenç bir film demiştim. Ama bugün mesela bir Instagram hikayelerine baktığınızda resmen kanalizasyon filmindeki anlayışla Instagram hikayeleri paylaşılıyor maalesef. Evet, konu nereden nereye geldi? İşte arkadaşlar bu yüzden doğum haritasını nasıl yöneteceğinizi bilmezseniz, kendi natal haritanızı nasıl yöneteceğinizi bilmezseniz aldığınız öngörüler hiçbir işe yaramaz. Yani yarayabilir. Evet, başınıza bir şey gelebilecektir, şununla karşılaşacaksınızdır, şöyle bir şeyler olabilir, potansiyelleri vardır ama önce o doğum haritasını nasıl yöneteceğinizi bilmeniz lazım. Buna bazı astrolog arkadaşlar doğum haritasının üzerine çıkmak diyorlar. Doğum haritasının üzerine çıkılamaz. Doğum haritası yönetilebilir. Doğum haritasının nasıl yönetileceği ise gerçekten uzman bir astrolog eşliğinde olabilir arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Doğum haritası, astroloji ve bu konularla ilgili danışmanlık almak isterseniz astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu anlattığım konularla aklınıza gelen sorular olursa bu videonun altında buluşalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.